Tatlavla Sport'a hoş geldiniz. Ben Uğur. Ve ben Kaan. Arkadaşlar bugün Avrupa basketbolunda resmen bir devir kapanıyor. Sadece 18 ay önce Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılıyor. Ve bu bir iddia falan değil, bu bir çöküşün perde arkası. Peki bu devasa bütçeli rüya takım neden bir kabusa dönüştü? Bütün cevaplar işte bu yayında. O yüzden hemen şimdi kanala abone olun ve videoyu paylaşın çünkü şimdi anlatacaklarımız çok ama çok konuşulacak. Uğur, ortada akıl almaz bir soru var. Yani düşünsene 18 ay önce takımı Euroleague şampiyonu yapmışsın. 50 milyon euroluk devasa bir bütçeyle sezona giriyorsun ve bu yapı nasıl bu kadar hızlı bir şekilde çöküşe geçti? İşte biz bugün bu çöküşün şifrelerini tek tek çözeceğiz. Aynen öyle Kaan. Bu dosyayı sonuna kadar açıyoruz. Önce delilleri masaya koyacağız. İstatistikler ne söylüyor? Saha içinde neler yaşandı? Ve en önemlisi o kapalı kapılar ardında neler oldu? Sonra da o en kritik soruyu soracağız. Neden? Hadi başlayalım. Kaan, lafı hiç dolandırmayalım. Her şeyden önce şu rakamlara bir bakalım. Bu tablo çöküşün adeta röntgeni. 2024'te Euroleague ve Yunanistan Ligi'ni kazanarak duble yapmış bir takımdan bahsediyoruz. 2025'e geldiğimizde ise ne var elimizde? Euroleague'de dördüncülük, Yunanistan Ligi finalinde ev sahibi avantajına rağmen ezeli rakip Olympiakos'a karşı kaybedilen bir şampiyonluk ve tek teselli olarak bir kupa. Ama en kritik metrik en alttaki. Kilit oyuncu durumu. Lessort gibi sistemin kalbi olan bir oyuncunun sezonun yarısını kaçırması bu düşüşün sadece bir başlangıcıydı. Uğur, rakamlar soğuktur. Evet ama bu sözler var ya ateş gibi. Başkan Jana Kapaolos'un bu çıkışı öyle sıradan bir mağlubiyet sonrası sinir patlaması falan değil. Bu kulübün en tepesindeki hayal kırıklığının, sabrın artık taştığının ve içerideki o muazzam gerilimin dışa vurumuydu. İşte bu söz o gördüğümüz veri tablosunun insani karşılığı, tercümesi resmen. Kesinlikle. Şimdi soruşturmanın ilk bölümüne yani işin saha içine geçelim. Çünkü bu çöküş sadece moral bozukluğundan ibaret değildi. Temelinde çok ama çok ciddi taktiksel ve kadro mühendisliği hataları yatıyor. Ve ilk hata, ilk büyük günah Matthias Lessort'un yerinin doldurulamaması. Bakın arkadaşlar, Lessort sadece pota altında sayı atan bir uzun değil. O adam Ataman sisteminin savunma çapası. Guardlar için yarattığı o dikey çekim gücüyle yani sürekli potaya devrilme tehdidiyle bütün savunmayı üzerine çeken bir mıknatıs adeta. Kısacası o sahadayken Panathinaikos'un kimyası baştan aşağı değişiyordu. Kasım 2024'teki o fibula kırığı ve sonrasında gelen kemik ödemi aslında sadece Lessort'u değil tüm Ataman sistemini sakatladı. Uğur, Lessort'un yokluğu büyük bir fiyaskoydu ama TJ Shorts transferi tam bir sistem trajedisi. Şu tablo her şeyi o kadar net anlatıyor ki Paris'te takımın beyni, topu sürekli elinde isteyen, yüksek tempoda oynayan bir süperstar, Atina'da ise topu Nan ve Sulukas gibi isimlerle paylaşmak zorunda kalan, dakikaları neredeyse yarı yarıya düşen bir yardımcı oyuncu. Yani Ergin Ataman Eurocup MVP'sini transfer etti ama onu kendi sistemine değil, sistemini ona uydurmaya çalıştı ve sonuç tam bir fiyasko. Bu Shorts'un değil, sistemin başarısızlığıdır. Ve bu başarısızlığın etkisini diğer yıldızlarda da net bir şekilde görüyoruz. Özellikle Lorenzo Brown'la dikkatinizi çekmek istiyorum. Maccabi'de 11.9 verimlilik puanı ile oynayan bir adam, Panathinaikos'ta 6.8'i düşmüş. Akıl almaz bir düşüş, %42'den fazla. TJ Shorts ve Cedi Osman'da da benzer bir erozyon var. Bu tablo takım içindeki o topu kim kullanacak krizinin ve kimya sorununun en net matematiksel kanıtıdır. Kağıt üzerindeki yıldızlar ne yazık ki sahada birbirinin gölgesine dönüştü. Peki oyuncular bu kadar formsuzken orkestra şefi Ergin Ataman ne yapıyordu? Soruşturmamızın ikinci bölümünde bizzat Ataman faktörünü ve bu krizdeki payını masaya yatırıyoruz. İşte bu sözler Ataman'ın artık alameti farikası haline gelen o haftalık eleştiri döngüsünün en net örneği. Ataman, başarısızlığın faturasını her zaman olduğu gibi medya önünde direkt oyuncusuna kesti. Şimdi bu bir yandan oyuncuyu motive etme amacı taşıyor gibi görünse de diğer yandan soyunma odasındaki güveni dinamitleyen, oyuncuyla koç arasındaki bütün köprüleri yakan çok tehlikeli bir yöntem.
Ve bu tek bir olayda değil, PAOK maçı, Milano maçı sonrası gelen benzer açıklamalar, bu artık bir patern, bir alışkanlık. Bazı oyuncular diyerek isim vermeden takımı hedef göstermek içeride adeta bir cadı avı başlatır. Bu sözler takım kimyasının nasıl tuzla buz olduğunu, koç ile oyuncular arasındaki o kutsal bağın nasıl koptuğunu acı bir şekilde gösteriyor. Kaan, bu olay gerçekten çok kritik. Maccabi deplasmanında yaşananlar sadece bir maç değildi bence. 40 dakika boyunca ağır hakaretlere maruz kalan Ataman'ın bu isyanı aslında onun psikolojik olarak ne kadar yıprandığını ve yalnızlaştığını bize gösteriyor. Bu an belki de Ataman'ın mental olarak kırıldığı, gardını düşürdüğü o andı. Bu olaydan sonraki Ataman eskisinden çok daha gergindi, çok daha yıpranmıştı. Uğur, hastalığın teşhisini sanırım net bir şekilde koyduk. Şimdi gelelim tedaviye. Ataman'ın ayrılığı artık neredeyse kesinleşmişken Panathinaikos'un o ateşten gömlek olan koçluk koltuğuna kim oturacak? Masada iki büyük isim var gibi görünüyor. Biri efsanevi kral, diğeri ise modern prens. İşte bu tam bir felsefe savaşı. Bir yanda kral, efsane Zeljko Obradović. Disiplin, efsane, geçmişin garantisi. Onun dönüşü gerçekten romantik bir rüya olur. Diğer yandaysa prens, Dušan Alimpijević. Enerji, modern basketbol, geleceğin potansiyeli. Yani gönlüm kralın yuvaya dönüp bu dağınık takıma yeniden o efsanevi disiplini getirmesinden yana. Ama mantık devreye girdiğinde Obradović'in yaşı ve o malum sağlık durumu ciddi bir soru işareti yaratıyor. Kesinlikle Obradović'in sağlık durumu masadaki en büyük bilinmeyen. Panathinaikos için gerçekten zor bir karar. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var Kaan. Bu fırtınalı ayrılığın ardından 3 Euroleague şampiyonu Ergin Ataman'ı sırada ne bekliyor? Bu herhalde sadece bizim değil, tüm Avrupa basketbolunun merak ettiği o büyük soru. Atina'daki bu fırtınalı dönemden sonra Ataman'ın kariyerindeki bir sonraki liman neresi olacak? Bence cevap çok net ve bir o kadar da duygusal. Yuvaya dönüş, Anadolu Efes, Ataman'ın adını Avrupa basketbol tarihine altın harflere yazdırdığı 2 Euroleague şampiyonluğu kazandığı o kulüp. Bu hem Ataman için bir rehabilitasyon hem de Efes için bir kurtuluş hikayesi olabilir. Kurtuluş kelimesi boşuna kullanmıyorsun Kaan. Şu tabloya bir bakar mısınız? Anadolu Efes Ocak sonu itibarıyla Euroleague'de 6 galibiyet, 19 mağlubiyetle sonuncu sırada, resmen tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyorlar. Onların sadece iyi bir koça değil, bir kurtarıcıya, kulübün DNA'sını bilen karizmatik bir lidere ihtiyacı var. Ve bu tanıma uyan tek bir isim var: Ergin Ataman. Elbette masada başka seçenekler de yok değil. Kızıl Yıldız gibi hedefleri olan başka bir Euroleague takımı, belki de büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Galatasaray'la yeni bir proje, NBA hayali ise şimdilik sadece asistan koçluk teklifleri geldiği için pek gerçekçi durmuyor. Bir sezon bekleyip piyasayla gözlemleyebilir ama tüm bu olasılıklar arasında en mantıklı, en duygusal ve en güçlü seçenek Anadolu Efes gibi duruyor. Ve tüm bu hikaye bizi o tek büyük soruya getiriyor arkadaşlar. Para, yetenek ve karizma. Sürdürülebilir bir başarı için gerçekten yeterli mi? Panathinaikos'un 18 aylık bu serüveni bize acı bir şekilde hayır diyor. Doğru kimya, doğru sistem ve doğru ruh olmadan en parlak yıldızlar bile bir bir sönebilir. Bu derinlemesine analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Tatavla Sport'ta gündemi belirlemeye, perde arkasını aralamaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve bu videoyu basketbol sever dostlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın ama basketbolla kalın.